hoş geldiniz. Bugün iOS developer'ımız Mert Serin'le ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz ve kendisini daha yakından tanıyacağız. Merhaba Mert. Merhaba Simge, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bize biraz kendinden ve geçmiş deneyimlerinden bahseder misin? Tabii ki de. Herkese merhaba öncelikle. Ben Hacettepe Üniversitesi'nden 2016 yılında bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. 2016'dan önce de yaklaşık 4 yıldır iOS uygulamaları üzerinde uğraşıyorum. Apple Swift programlama dilini tanıttığından beri, yani yaklaşık 4 sene oluyor bu. Bunun dışında genellikle kurumsal firmadan ziyade startuplarla çalışmayı tercih eden bir insanım. Bundan dolayı da MenaPay benim için çok güzel bir fırsat olacağını düşündüğüm için buraya dahil oldum. Mayıs ayından itibaren de MenaPay'de iOS uygulamasını geliştirmek üzere görevlendirildim. Peki neden iOS'u seçtin? Bunun özel bir sebebi var mıydı? Açıkçası şöyle, ben neredeyse iOS uygulama geliştirmeye başlamadan önce bilgisayar mühendisliğini bırakacak bir mühendistim. Son anda. Ve hani bunun sebebi de belki biraz daha yaptığımız uygulamaların, yani yazdığımız kodların fiziksel olarak herhangi bir karşılığını göremememden kaynaklıydı. iOS uygulama geliştirmeyle bu sırada tanıştığım zaman yaptığımız herhangi bir değişikliğin, herhangi bir kodun anlık bir şekilde uygulama üzerinde gördüğüm zaman, yani herhangi bir butona tıkladığımız zaman aldığımız response, bu tarz şeyler beni mobil uygulama geliştirme üzerinde çok daha heyecanlandırdı diyebilirim. Bundan dolayı da hani iOS uygulama geliştirmenin bendeki önemi de aslında hani biraz daha meslek hayatımı kurtardığı için bundan dolayı sıkı sıkıya bağlıyım diyebilirim. Süper. Peki daha sonrasında blockchain ile tanışman nasıl oldu? Blockchain ile ilk tanışmam, yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılında abimin Bitcoin diye bir şey çıkmış sorusu üzerine tanışmamı gerçekleştirdim blockchain teknolojisiyle. Hani ilk olarak anlaması benim için bayağı zor bir şeydi çünkü hani alışık olduğum şeylerin dışındaydım. Bunun dışında hani blockchain'le biraz daha merakımın olmasının sebebi aslında yetkiyi kurumsal bir yerden alıp yani biz insanlara dağıtması ve tamamıyla bizim sistemi tamamıyla insanlar üzerinden yürümesi. Bu kısımda blockchain beni çok cezbetti diyebilirim. Özellikle hani biraz daha teknolojik kısım olacak belki ama bu %51 atak diye geçen blockchain'in çökmesini ama aslında da blockchain'in neden güvenilir olduğunu gösteren şey. Yani okuduğum zaman o kadar çok inanılmaz mantıklı gelmişti bana. Bundan dolayı da hani blockchain'in çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum ben. Peki mesela nasıl yerlere gelebileceğini düşünüyorsun? Ya açıkçası hani genellikle şey yapılan bu tarz konularda ilk olarak örnek verme olarak ekonomiden, ilaç şeyinden, eczanelerden ve hani oylama teknolojilerinden bahsediliyor. Fakat yani bunun dışında şu an hani örnek olarak düşünmem gereken bir şey hani belki şu an bilmiyoruz ama bunun 4 yıl, 5 yıl sonra çünkü hani şeyi de farkındayız aslında 5 yıl önce yani şu an konuştuğumuz hiçbir şeyi konuşmuyorduk. Blockchain daha yeni teknolojiydi ya da yapay zeka daha yeni teknolojiydi. Bundan kaynaklı olarak hani blockchain'in bence daha hani evrimini tamamlamadığını ve bize çok şey vaat edeceğini ileride düşünüyorum. Peki MenaPay'e dahil oluşun nasıl oldu? MenaPay'e dahil oluşum Nisan ayında Çağatay Bey, Tuna Bey ve Erdem Bey böyle bir Baraka adında bir girişimi kuracaklarını ve hani bu girişimde biz Türkiye'de artık hani katma değer üreten, hani know-how'ını kendimiz öğrenebileceğimiz bir teknolojiler üzerinde çalışmayı ve bununla ilgili ilk task'ımızın da aslında MenaPay ile beraber blockchain tabanlı bir payment uygulaması geliştirmek olduğunu söylemişti. Ve hani ben her ne kadar tek başıma blockchain ile ilgili olsam da hani bu aslında güzel yanı da burası bir ekip işi. Yani ekibimiz ne kadar güçlüyse aslında bu kadar güzel bir ürün çıkarabiliriz. Bundan kaynaklı olarak ben güzel bir ekip kurulduğunu ve danışmanlarımız teknik anlamda, mobil anlamda hani kendimi dahil ediyor muyum buraya tabii ki de o ayrı bir şey ama bu anlamda kurduğumuz ekiple beraber çok güzel işler başarabileceğimizi ve MenaPay'in de aklında olan hani yapmak istediği her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı da Mayıs ayında tam olarak ilk tasarımlar üzerinden mobil uygulamaya başlayıp o zamandan beri de MenaPay'in bir parçasıyım. Peki ne zaman çıkacak sence ilk sürümümüz? İlk sürümümüz planlandığımız gibi şu anda aslında planladığımız gibi gidiyor her şey. Eylül ayında, Eylül ayının 15'i olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. İlk sürümümüz kullanıcılarımızın kayıt olup kendini sisteme tanıtıp
QR'la ödeme yapma hariç aslında temel fonksiyonları sağlayabileceğimiz bir ürün olacak. Bu sırada da geri dönüşler, feedbacklerle bu ürünümüzü iyileştirip blockchain tabanını tamamen uygulamamıza yerleştirip yanlış hatırlamıyorum Aralık ayı olması gerekiyor. Aralık ayında da nihai sürümü aslında kullanıcılarımıza, bize destek olan insanlara önlerine koymak istiyoruz. Süper. O zaman Eylül 15'te MVP'mizle tanışıyoruz Evet, aslında. inşallah. Yani şu an için hani planladığımız şekilde giderse hani her şey Eylül ayının 15'inde sizler uygulamayı kullanabileceksiniz. Süper. O zaman seni daha fazla tutmayalım. Ben sizi Eylül 15'e yetişelim hep beraber. yetiştirmem gereken bir uygulamaları. Aynen. Evet, Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok sağ ol. ederim. Görüşmek üzere.